Bugün size başıma gelen en korkunç olaylardan birini anlatacağım. Her şey o eski antikacı dükkanına girdiğimde başladı. Dükkan şehrin en eski sokaklarından birindeydi. Kapıyı açtığımda tozlu raflar ve eski eşyalar arasında kaybolmuş gibi hissettim. Sanki her bir eşya kendi hikayesini fısıldıyordu. Dükkanın sahibi, yaşlı bir adam bana doğru yaklaştı ve "Hoş geldiniz, aradığınız bir şey mi var?" diye sordu. Ben de "Sadece bakıyorum." dedim. Ama aslında o an farkında değildim. Aradığım şey beni bulmuştu bile. Köşede tozlu bir örtünün altında duran eski bir ayna gördüm. Örtüyü kaldırdığımda aynanın çerçevesindeki oymalar dikkatimi çekti. Sanki her bir detay bir sırrı saklıyordu. Dokunduğumda parmak uçlarımda bir soğukluk hissettim. Ve o an aynada kendi yansımamın dışında bir şey gördüm. Hızlıca kaybolan bir silüet, gözlerime inanamadım. Bu da neydi diye düşündüm ama kendime hayal gördün, hepsi bu diyerek olayı görmezden geldim. Antikacı, bu ayna, özel bir ayna. Onu almak istediğinizden emin misiniz diye sordu. Sesindeki tedirginlik beni biraz ürpertti. Ama merakım ağır bastı. Neden olmasın diyerek aynayı satın aldım. Antikacı, aynayı paketlerken dikkatli olun diye mırıldandı. O an bu sözün ne anlama geldiğini bilmiyordum. Aynayı evime getirdim ve duvara astım. Çerçevesindeki oymalar, çatlaklar hepsi büyüleyiciydi. Ama o gece her şey değişti. Gece yarısı yatakta uyumaya çalışırken odada garip bir sessizlik vardı. Tam uykuya dalmak üzereyken aynadan gelen hafif fısıltılar duydum. "Buradasın" diye bir ses. Sonra aniden bir çığlık. Yataktan fırladım ve aynanın karşısına geçtim. Yansımam gülümsüyordu ama ben değil, kendimi izliyordum. Bu olamaz diye düşündüm. Aynayı hızla örttüm ve odadan çıktım. Kalbim hızla çarpıyordu. Sadece bir rüyaydı diye kendimi avutmaya çalıştım. Bu kadar yeter dedim kendi kendime. Ama o geceden sonra her şey daha da kötüleşti. Her gece aynadan gelen fısıltılar ve çığlıklar beni uyutmuyordu. Artık dayanamıyordum. Bir şeyler yapmam gerekiyordu. Bir gün aynanın önünden geçerken aniden soğuk bir rüzgar hissettim. Sanki birisi omzuma dokunmuştu. Arkama döndüm ama kimse yoktu. Aynaya baktığımda birden fazla figür gördüm. Hepsi bana bakıyordu. Bu imkansız diye düşündüm. Ama o figürler gerçekti ve onlar benden bir şey istiyordu. Ertesi gün aynanın geçmişini araştırmaya başladım. İnternette 20 yıl önce bu aynanın bulunduğu evde bir cinayet işlendiğini öğrendim. Cinayetin kurbanı genç bir kadındı. Fotoğrafını gördüğümde donup kaldım. Aynada gördüğüm figür aynı kadındı. Aynada sıkışıp kalmıştı. Ama neden? Ve benden ne istiyordu? Daha fazlasını öğrenmek için eski gazetelere baktım. Cinayeti kocası tarafından işlendiğini öğrendim. Kocası aynanın önünde öldürmüştü ve o günden sonra ayna lanetlenmişti. Kadının ruhu aynada sıkışıp kalmıştı. Bu korkunç diye düşündüm. Ama neden ben? Neden şimdi? Artık dayanamıyordum. Aynayı kırmaya karar verdim. Çekici aldım ve vurdum. Ama ayna kırılmadı. Aksine aynadan gelen bir ses "Beni özgür bırak" diye bağırdı. O anda aynadaki figür bana doğru uzanmaya başladı. Kendimi zorlukla geri çektim. Kalbim hızla çarpıyordu. Bu gerçek olamaz diye düşündüm. Ama her şey çok gerçekti. Artık ne yapacağımı bilmiyordum. Aynayı evden atmaya çalıştım ama her seferinde geri geliyordu. En sonunda aynanın karşısına geçtim ve "Ne istiyorsun?" diye sordum. Aynadaki figür "İntikam" diye fısıldadı. O an yüzümün aynada yavaşça değiştiğini hissettim. Gözlerim karardı ve son bir çığlık duydum. Ve sonra her şey karardı. Sadece son bir çığlık duydum. Aynanın çerçevesi yere düştü ama aynanın kendisi kaybolmuştu.
O günden sonra kadını bir daha gören olmadı. Ayna da ortadan kaybolmuştu. Ama şunu biliyorum ki o ayna hala bir yerlerde, belki de sizin evinizde.